Ve Tanrıverdi. Bugün sizlerle iki farklı veri dosyasını nasıl analiz edebileceğimizi adım adım inceleyeceğiz. Bu dosyaları Excel formatında ve finansal verilere sahip e, bu dosyalar. Amacımız bu veriler üzerinden nasıl anlamlı analizler yapabileceğimizi öğrenmek. İlk olarak her iki dosyayı da bilgisayarımıza indirip açıyoruz. Dosyaların içeriğine kısaca bir göz atacağız. Sonra verileri nasıl organize edeceğimizi ve hangi analiz araçlarını kullanacağımızı belirleyeceğiz. Bu süreçte size bazı pratik ipuçları da vereceğim ve sıkça yapılan hatalardan nasıl kaçınabileceğimizi anlatacağım. Örneğin gelir gider tablosu, nakit akış tablosu ve bilanço gibi finansal tabloları nasıl yorumlayabileceğimizi göreceğiz. Hangi formülleri kullanarak önemli metrikleri hesaplayabileceğimizi ve bu metriklerin işiniz için ne anlama geldiğini detaylandıracağım. Analizimizin ikinci bölümünde ise veri analizlerini daha kolay yapabilmeniz için kullanabileceğimiz birkaç hazır yapay zeka uygulamasını da tanıtacağım. Bu uygulamalar sayesinde veri setlerinizi daha hızlı ve verimli bir şekilde analiz edebilecek, görsel raporlar oluşturabilecek ve bu raporları iş arkadaşlarınızla kolayca paylaşabileceksiniz. Bu video boyunca size samimi bir şekilde eşlik etmeye çalışacağım ve aklınıza takılan soruları yanıtlamak için ben de buradayım. Videonun sonunda sizinle paylaşacağım örnek veri dosyalarını ve kullandığımız araçların linklerini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Son olarak da beğenir, abone olur ve paylaşırsanız da çok sevinirim. Ne kadar çok insana ulaşabilirsek o kadar çok faydalı olabileceğimize inanıyoruz. Herhangi bir ticari amacımız yok. Evet, şimdi dosyalarımızı yükledik. Bu dosyalarda ne var onlara bakalım. Bir tanesi gelir tablosu, diğeri de bilanço rakamları. Bu iki dosya da halka açık bir şirketin dosyası. Halka açık olduğu için rahatlıkla alabiliyoruz. Şimdi dosyaları yükledik. Bu iki dosya tek şirkete ait. İlk önce dosyaları temizle ve daha sonra dosyalardaki verileri al. Bu dosyalarda 2009-12, 2020-12, 2023-12'ye kadar sütunlardaki bilgileri ilk önce yıllara göre analiz edeceğiz. Daha sonra yılların karşılaştırmasını yapacağız diye promptumuzda yazdık ve gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bakıyoruz ne yaptı. Yıllara göre analiz dedi. Dönem varlıklar, nakit, ticari ilişki taraflardan alacaklar ve gelir tablosunun rakamlarını yazdı. Yıllık özetleri çıkartalım dedi. Onları hazırlıyor. Burada baktığımızda da bir bütün olarak görebiliyoruz burada. Şimdi buradan tekrar küçültelim. Buradan da bunları da indirebiliyoruz ayrıca. Şimdi yıllık değişiklik oranlarını hesaplama tablosu yaptı. Karşılama tablosu e, oluşturuyor. E, Şimdi özet tabloyu veriyor. E, Değişim oranları detaylı. Evet. Şimdi tekrar bir prompt yazalım. Şimdi rakamlarla detaylı analize başla dedik. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde şimdi yıllık değişim oranlarını çıkartıyor. Yani kalem kalem çıkarttı ve bu kalemlerde artışları gösteriyor bir önceki seneye göre. Evet, bir ara internetimiz gitti. O yüzden tekrar iki parça yapmak zorunda kaldık. Brüt kar zararı gösterdi. Analiz ve yorumlar. Burada da mali tablolar ve nakit benzerleri. Bunlar da 2022-23 arasında, 21 arasında karşılaştırmalar yapıyor. Ondan sonra biz tekrar devam dedik. Detaylı finans analizi devam dedi. Dönem varlıkları, nakit ve nakit benzerlerini, ticari alacaklar, ilişkili taraflardan ticari alacaklar. Bunları gördüğünüz gibi 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 olarak yapıyor ve burada artış oranları var. Bunların hepsini tek tek çıkartmış ve en sonunda brüt kar ve zararı ki bu firmamız 2019'daki brüt karda artış var. 20, 21, 22'de
bu artışları devamlı çoğaltmış. Ondan sonra da likidite oranı, asit testi, Z-skoru ve benzeri analizleri 2023-12 bilançosu için sadece yapalım demişiz. Likidite oranı, asit testi oranı, bunların formüllerini yazdı ve ne işe yaradığını yazıyor. Bilançodan gerekli verileri topladı. Ondan sonra bu likidite oranını çıkardı. Bu oran işletmenin dönem varlıklarının kısa vadeli borçlarını 1,48 kat karşıladığını gösterir. Genellikle birin üzerinde olması olumlu olarak değerlendirilir. Asit test oranı, bu oran stoklar hariç dönem varlıkların kısa vadeli borçları karşılama oranı, birin üzerinde olması işletmenin likit varlıklarının kısa vadeli borçlarını karşılayabildiğini gösterir. Z skoru da iflas riski olup olmadığını, 3'ün üstünde olursa iflas riskinin olmadığını, 3'ün altındaki rakamlarda da rakama göre değiştiğini, burada da sonuçta yorumunu yazmış. Bu işletmenin finansal sağlığı oldukça iyi ve iflas riski düşük deyip en son kapatmış. Şimdi arkadaşlar ben size burada başka bir iki özel GPT göstereceğim. Evet, şimdi GPT'leri keşfet diyoruz. Burada karşımıza özel GPT'ler çıkıyor. Burada yazma, üretkenlik, araştırma analiz, eğitim, yaşam tarzı, programlama konularında öne çıkmış olan özel GPT'ler var. Şimdi biz bunlar arasında buradan beğendiğimiz herhangi birini açabiliriz. Birçok farklı konuda. Ama ben size burada şimdi özellikle finansal yazacaktım. Kendisi çıktı. Finansal analiz uzmanı diye benim yaptığım finansal konuları daha detaylı yapacak olan bir uzman finansal analizci GPT'si çıktı. Şimdi bunu çalıştıralım. Sohbete başla diyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bunları size göstermek istediğim, hani resimden direkt dataları alma e, noktasında ne kadar becerikli olduğunu göstermek için de şuradan e, iki tane resim dosyasını e, yüklüyorum. Sizlere de bu resim dosyaların bir tanesini nasıl olduğunu göstereyim. Şimdi şu şekilde bastığımızda bakın mesela bu mavinilmiş. Resim olarak şu anda PNG formatında. Evet. Yükledik. Bunları yükledikten sonra şimdi gelişmiş gelir tablosu analizi bir şey yazmadık. Direkt gönderdik. Kendisi hemen gelir ve karlılıkları karşılaştıran bir şey yaptı. Faaliyet ve net karı karşılaştırdı. Önemli kalemleri işte araştırma geliştirmeye hiç harcama yapılmamış. Faiz gelirleri 2023 yılında faiz gelirleri eksi 56,4 milyon olmuş. Bu da net faaliyet dışı giderlerin önemli bir parçası. Dikkatimizi çekiyor. E, Olağan dışı kalemler öncesi net kârda 1 milyar 39 milyon imiş. Bilanço tablosunun analizini yapmış tekrar. Burada likitte ve borçlanma oranlarını borç ödeme kapasitesinin güçlü olduğunu, borçların öz kaynakları oranı, şirketin borçlanma stratejisi ve finansal riskleri hakkında bilgi verir demiş. Genel değerlendirmede şirketin rakamı, bilançosunun iyi olduğunu söylüyor. Bir de buradaki rakamları alarak firmanın analizini çıkart dedik. O da işte gelir tablosundan başlayarak burada toplam gelir ve brüt karı çıkarttı. Genel üretim giderleri, vergi öncesi net kar, vergi sonrası net karları çıkarttı. Toplam dönem varlıklar, aktifler, cari yükümlülükler, uzun vadeli borçlar, öz kaynaklar ve geldik finansal oranlara. Burada cari oranları, likitte oranlarını hesaplamış. 2023 ve 2024'ün son 3 ayı. İşte 1,66, 1,25 çıkmış. Kapasitesi, borçları ödeyebilme kapasitesi artmış firmanın. Borçlanma oranları 2,10'muş 2023'te. 2024'ün 3 ayında 0,97'ye düşmüş. Öz kaynakla finanse etmişler. Borçları düşürmüş. Karlılık oranları 0,21'miş. %21 brüt kar marjı. 2022'de de %21'miş. Kar stabil gibi gözüküyor.
Yani bu firmanın genel olarak durumunun iyi olduğunu, büyüme stratejisinde başarılı uyguladığını gösteriyor diyor ve bu firma hakkında iyi bir sonuç almış olduk. Şimdi tekrar buradan tekrar GPT'leri keşfete gidelim. Evet, buradan trendler, burada size bir şey göstermek istiyordum. Evet, research ve analiz kısmında Excel GPT var. Ki bunun gibi birçok özel GPT'ler var, seçebilirsiniz. Yani farklı farklı özellikleri taşıyor olabilir. Şimdi bu da data analizi yapıyor, fonksiyon yazıyor, dataları tekrar reorganize ediyor e, ve mümkün olduğu kadar Excel dosyanızdaki yaptığınız formülleri burada anlattığınızda o formülleri sizin için Excel dosyasının içerisine yerleştiriyor veya dosyaları büyütüyorsunuz, parçalıyorsunuz, bölüyorsunuz. E, Birçok işte, Excel'de yaptığınız, vakit harcayarak yaptığınız işlemi burada sadece bir e, prompt yazarak yaptırıyorsunuz. Şimdi ben basit bir burada da grafik yaptıralım. Hemen bir şey yükleyelim. En son 5. ay ihracat rakamlarını yüklemiştim. Onu yükleyelim. Şimdi yüklendi. Bunu gönderiyoruz. Bir şey yazmadan gönderiyoruz. Genelde yazabilirsiniz. Evet. Şimdi bunun içinde bu e, sheetlerin olduğunu söylüyor. Şimdi ben buradan ülkelere göre 7 nolu sayfayı analiz et ve grafik olarak çıkart dedim. Şimdi göndereceğim. Bir de Türkçe yazalım yanına. Türkçe yazıp gönderdik şimdi. Evet, şimdi ilk önce veriyi temizliyor. Evet, ilk grafiğimiz geliyor. İlk 20 ülkeyi bu şekilde yaptı. İlk Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Irak. Burada da üstüne geldiğinizde normalde etkileşimini veriyor. Bu tarz çizelgeleri desteklemiyormuş. Başka grafikler de isteyebiliriz. Başka grafikler de yap dedik. 1, 2, 3 diyelim. Evet, başladı yapmaya. Evet, aylık ihracat dağılımını bu şekilde yaptı. Yani biz 5. Mayıs'a kadar olduğu için diğerlerini sıfır olarak gösterdi. Burada ülke bazında ihracat payını gösteriyor. Ülkelere göre dağılımı gösteriyor. Aylık ihracat dağılımını gösteriyor. Ülke bazında ihracat payını tekrar gösteriyor. Ee, evet. Grafik çizimlerini tekrar deneyelim dedi. Bir yanlışlık yaptık dedi. Bunları tekrar yaptı. Hazırladı ve hazırlıyor da. Bu arada bu Excel GPT'sinde veya buna benzer GPT'lerde farklı şeyler yapabilirsiniz. Mesela örneğin ortalama vade hesaplatacak bir Excel sayfası yapabilirsiniz. Yani elinizde çeklerin ortalama vadesini, ki birçok insan bunu yapmaya zorlanıyor. Mesela basit bir şekilde onu yaptırabilirsiniz. Veya Excel'de daha yapmayı düşündüğünüz zaman formülleri bilmediğiniz için yapamadığınız birçok şeyi tarif ederek ne istediğinizi yaptırabilirsiniz. Yani Excel'in aşağı yukarı bütün formüllerini sözle söyleyerek yaptırabilirsiniz. Evet, burada bunu da kesiyorum. Şimdi size ayrıyeten bir özel program göstermek istiyorum. Şimdi Julius AI diye bir program var. Onu göstermek istiyorum. Evet, şuradan seçelim. Şimdi açıldı sitemiz. Ama daha net anlaşılsın diye Türkçe'ye çeviriyorum. Evet, Türkçe'ye çevirdim. Şimdi verilerinizi hesaplamalı yapay zeka ile analiz edin diyor.
Grafikleri, değişik grafikler, görseller yapıyor. Bu biraz daha profesyonel yapıyor. Analizleri, çok farklı analizler yapabiliyor. Gelişmiş analiz var, modelleme ve tahmine dayalı. Problem çözme, matematik, fizik ve kimya ile ilgili problemleri çözüyor. Daha gösterişli analizler ve özetler oluşturuyor. Yani şurada gördüğünüz gibi farklı grafikler yapabiliyor. Evet, burada da şık görselleştirmeler diyor. Veri sorularını sorun diyor. Temizlik yapayım diyor. Verilerinizi otomatikleştireyim diyor. DCV veya Excel'i hemen indirin diyor. Öbür GPT'lerde de yapıyoruz bunları ama bu biraz daha profesyonel. Dinamik kiflerle verilere hayat verin. İstatistiksel modellemenin kilidini açın diyor. Tabii bu üye olmanız gerekiyor. Belli bir ücretsiz kısmı var. Ondan sonra biraz daha profesyonel yapmak istiyorsanız belli bir e, abonelik parası ödemeniz gerekiyor. İşte bu mesela birden fazla sekme içeren tabloları analiz edebilir miyim diyor, edebilirim diyor. GPT'lerde biraz orada zorlanabiliyoruz bazen. Karışık oluyor. Veri görselleştirebiliyor. Her türlü veriyi PDF'ten resme kadar, tekste kadar yapıyor. Öğrenci profesörlere indirim veriyor. Yani 15'e kadar ayda ücretsizmiş. Limite ulaştığınızda ücretli kısma geçebiliyorsunuz. Böyle bir program. Bunu da kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Hatta bir başlatayım şöyle. Nasıl bir arayüzü olduğunu göstermek için bağlandım. Burada da aynı şekilde ChatGPT ile çok büyük bir fark olmadan aynı şeyler var. Sadece burada yapay zekaları seçebiliyorsunuz. Yani GPT-4o'yu seçebiliyorsunuz. Ama bildiğiniz gibi Claude 3.5 Sonnet mesela bu da son dönemlerde son güncellemesini yaptı. Bu da çok kuvvetli bir yapay zeka. Gemini Google'ınki biliyorsunuz o da kuvvetli bir yapay zeka. Yani bunların içerisinden bir tanesini seçip ona yaptırıyorsunuz veya bir yaptığınız işlemi bir de ayrı ayrı diğer yapay zekalara da yaptırıyorsunuz. Böylece aradaki farkı da görmüş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her hafta veya 3 günde bir size mümkün olduğu kadar yenilikleri anlatacak yeni videolar yayınlamayı planlıyorum. Önümüzdeki videoda e, yabancı dil konuşmanın ne kadar kolaylaştığını, anlık tercümeyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Yani kaç dil olursa olsun hemen anında simultane tercüme yapılabileceğini göstereceğim. Sesinizi kopyalatarak kendi sesinizle istediğiniz dilde yazacağınız mesajı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Videolarınızı başka dillere çevirebileceğinizi ve istediğiniz dilde e, yani dudak hareketleri de bir yakın olmak şartıyla nasıl olacağını göstereceğim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere diyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ne kadar çok izleyen olursa o kadar çok kişiye ulaşmış oluruz. Bu videoların hiçbir ticari kaygısı veya ticari bir beklentisi yok. Tamamen daha çok insana ulaşıp yapay zekadan e, nasıl faydalanabileceğimizi gösterebilmek umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.